şu noktada El Ubeyd dediğimiz, hani az önce dedim ya, El Faşir önemli bir lojistik nokta. El Ubeyd de aynı şekilde önemli bir lojistik nokta, bir kavşak noktası. Ülkenin doğusuyla batısına, işte kuzeyle güneyine giderken özellikle El Ubeyd'de de birleşen bir yer var. Dolayısıyla El Ubeyd'i ele geçirmeye, tekrardan çalışmaya yönelik RSF'in atakları olacaktır, girişimleri olacaktır. Şu an El Ubeyd Saf kontrolünde, yani ordu kontrolünde. Şimdi Kuzey Kordofan da önemli, Batı Kordofan da önemli. Savaşın özellikle El Faşir sonrasındaki süreçte gidişatına baktığımızda benim direkt söylemiş olduğum cümle şuydu: bundan sonra biz Kordofan'ı izleyeceğiz. Faşir düştüyse ya da Faşir'den geri çekilme söz konusu olduysa Kordofan'a bakmamız gerekecek. Özellikle Kuzey Kordofan'la Batı Kordofan'a. Şimdi burada Birleşmiş Milletler'in raporlarına bakmamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in raporlarında iddia edilen ülke Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu yönde hem silah transferlerini gerçekleştirdi, hem dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı ülkelerinden asker transfer ettiğini, buraya paralı askerleri gönderdiğine yönelik çeşitli dosyalar var, özellikle iddialar var. Kolombiyalılar Tabii. fark etmiştim. Ukraynalılar da var. Başka Kolombiyalılar, Ukraynalılar, Sırplar bu noktada en çok öne çıkan ülkelerin paralı askerleri. İsrail'i burada dışarıda tutmamak gerekiyor ve İsrail, yine az önce de ifade etmiştim, 2011'de Güney Sudan'da bağımsızlık sonrası süreçte bayrağının ilk dalgalanan ülkelerden bir tanesiydi. Güney Sudan'da. Ve bugün işte ikili bir yapıda Sudan'ın olduğunu görüyoruz. İşte Darfur'un ayrılmasına yönelik yine bir girişimi desteklemiş olduğunu biliyoruz. İsrail'in Gazze'de uygulamış olduğu soykırımın, katliamın, aklımıza gelebilecek bütün insan hakları ihlallerinin, savaş suçlarının işlendiği bir yerde olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde RSF'in de İsrail Gazze'de ne yapıyorsa El Faşir'de de aynılarını yaptığını, sadece El Faşir'de değil aynı zamanda işte Bara'da da burada neler yaptığını unutmamak gerekiyor. Bara'da da katliam işliyorlar. Bara'da da insanları katlediyorlar, öldürüyorlar. Merhaba Tunç Hocam. Son dönemde bu Sudan'da katliamlar gündeme geldi. Bu katliamlar Hızlı Destek Kuvvetleri'nin eliyle gerçekleştiriliyor. Ama ben takip ettiğim kadarıyla Sudan'da genel bir katliam var yani. 2 yıl önce Hartum'da başlamıştı bu katliam. Şimdi batıya çekildi. Neden şu anda mesela El Faşir bu kadar gündeme geldi? Neden orası? Ya tabii burada 15 Nisan 2023'ten itibaren aslında süregelen bir kriz durumu söz konusu. Burada Hızlı Destek Kuvvetleri'nin özellikle iktidarı kendilerine has o güç yoluyla elde etmeye yönelik bir darbe girişimi söz konusu olmuştu. Tabii bu süreçten sonra Sudan'ın birçok bölgesinde çatışmalar yaşandı. Ve bu çatışmaların sonunda aslında çeşitli katliamların ortaya çıktığını da gözlemledik. Bugün baktığımızda El Faşir evet gündeme geldi ama El Faşir zaten son bir haftada gündeme gelmesi gereken bir konu değildi. Bunun zaten baktığımızda son 1,5 yıldır El Faşir'in bir kuşatma altında olduğunu görüyoruz. El Faşir dediğimiz yer Darfur bölgesinde bulunan bir yer. Ve yine aynı şekilde bu Darfur bölgesini ele aldığımızda karşımıza çıkan tabloda Darfur'u 5'e bölmemiz gerekiyor. Yani 5'e bölmekten kastım Darfur 5 tane ayrı şehirden oluşuyor. Darfur'u önce bir gösterelim. Bu Darfur, ben düz bir çizgi çekeceğim ama aşağı yukarı ortalama şu bölge. Tamam mı? Şimdi burası Kuzey Darfur. Şöyle çizelim. Şimdi Kuzey Darfur işte Güney, Doğu, Batı, Orta şeklinde. Kuzey Darfur'un başkenti El Faşir. Şimdi Hızlı Destek Kuvvetleri Kuzey Darfur'da El Faşir'in dışında diğer bütün bölgeyi kontrol eden bir duruma sahipti. 26 Ekim tarihinde ABD'nin yine kurmuş olduğu bu dörtlü mekanizma adı altında bir girişim söz konusu oldu ve bu dörtlü mekanizmada işte Sudan sorununa çözüm arayışları söz konusuydu. Tabii ben bunu takip ettiğim ölçüde söyleyebiliyordum ki buradan herhangi bir sonuç çıkmayacak. Çünkü yeterince kapsayıcı bir durum oluşturmuyordu. Zaten son bir görüşme vardı. Ondan sonra El Faşir'de düşmüş oldu yani. O görüşme herhalde zaten o görüşmenin akabinde oldu. Yani başarılı bir görüşmenin olması için kapsayıcı bir görüşmeye ihtiyaç var. Biz bazı aktörleri zaten Sudan içerisinde yer alan aktörleri sistemin içerisine dahil etmediğiniz sürece, kaldı ki bir de Sudan'da bu istikrarsızlığı ortaya çıkaran aktörlerle bu sorunu çözmek istiyorsanız sadece burada ne kadar başarı ortaya çıkar bunu tartışmak gerekiyor. Oraya da geleceğiz zaten az sonra. Ama bu El Faşir'in son 18 aydır kuşatma altında olduğunu, şuraya biz El Faşir'i belirtelim. Şimdi burası son 18 aydır kuşatma altındaydı. Ordunun kontrolündeydi. El Faşir neden önemli diye baktığımızda da şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Sudan'ın işte şurada Hartum var. Şurada işte Port Sudan'ın olduğu kısım. Burası şöyle genel olarak Darfur bölgesi.
Şimdi Darfur uzun yıllar boyunca sürekli olarak sorunlarla zaten küresel sistemde kendi adından bahsettirmiş olan bir bölge. Burada tam anlamıyla büyük bir kontrol sağlanma durumu söz konusu olmamış. 90'lı yıllarda böyleydi, 2000'lerin başında böyleydi. İşte günümüze geldiğimizde keza yine aynı problemleri yaşıyoruz. Kaldı ki burada El Faşir'de bugün bu katliamı yapan milis güçlerine baktığımız zaman Hızlı Destek Kuvvetleri adını görüyoruz. Hızlı Destek Kuvvetleri dediğimiz yapı da zaten El-Beşir döneminde Cancavit olarak adlandırılan işte bu milis güçlerinin hem El-Beşir iktidarını, rejimini korumak açısından El-Beşir tarafından dönüştürülmüş bir yapıydı. Hem de Darfur'da ayrıca tekrardan farklı bir isyan çıkmasını engellemek için de El-Beşir tarafından akıllıca kullanılan bir durumu ortaya çıkaracak ve kendine aynı şekilde fayda sağlayacak bir yapı olarak Hızlı Destek Kuvvetleri formatında dönüştürüldü. Hızlı Destek Kuvvetleri de aynı zamanda doğrudan orduya bağlı değildi El-Beşir zamanında. Onu unutmayalım. El-Beşir'in kendisine ve istihbarata bağlı bir yapı olarak. Bir örgüt. Paramiliter bir grup, örgüt olarak bulunuyor burada. Tabii bugün işte o 15 Nisan 2023'te biz bu iç savaş başladı diyoruz ama işte bunun öncesinde zaten bunun sinyalleri aşağı yukarı kendisini göstermişti. İşte havalimanını kuşatma altına aldılar, başkanlık sarayını kuşatma altına aldılar ve Dagalo bugün Hızlı Destek Kuvvetleri'nin başındaki lider. Aynı zamanda bugün işte Sudan devletinin başında bulunan Burhan'ın da yardımcısı konumundaydı. Şimdi buradan buraya gelen bir süreç var. Ve ciddi anlamda bu süreçte tekrardan El Faşir'e geleceğim. Son 1,5 yıldır kuşatma altında olan bir yapıda. O 26 Ekim'den itibaren işte başlayan görüşmelerden bir sonuç çıkmadıktan sonra bir noktada da Sudan ordusunun taktik anlamda geri çekilmesiyle beraber El Faşir'in artık Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolüne girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buraya kadar aslında birçok şeyin neden başladığını, nasıl ilerlediğini anlamış olduk. Ve bu noktadan sonra da El Faşir'de o son 18 aylık süreç içerisinde zaten insanlar yavaş yavaş ağır ağır öldürülüyordu, katlediliyordu. Çünkü bu abluka dediğimiz şey El Faşir'in dışarıdan hiçbir şekilde El Faşir'de yaşayan insanların dışarıdan hiçbir şekilde suya, işte gıda maddelerine, insani yardım maddelerine veya sağlık kitlerine ulaşmasını mümkün kılmıyordu. Müsaade etmiyordu. Hatta havadan yardımlar gönderildiğinde bile artık son haftalarda özellikle El Faşir'de ordu kuvvetleriyle Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki mesafe 500 metreye kadar inmişti. Evet hocam, daha önce sizle bir çekim yapmıştık, bu konuda bir yayın yapmıştık. Zaten orada da bahsetmiştik, yani halk artık hayvan yemi yiyordu yani. Onu bile bulamayanlar vardı. Evet. Açlıktan ölümler vardı aynı Gazze'deki gibi. Hala devam ediyor. Evet. Ama burada şu an şöyle bir fark var. Enflasyonun da etkisiyle, savaş koşullarının da etkisiyle hayvan yemlerine ulaşmak bile artık çok lüks oldu maalesef ki. Yani 300 bin cüneyhe dayanmış durumda bu fiyatlar. İnsanlar yaprak yiyorlar şu an. Öyle söyleyeyim sana. Çünkü hani hatırlarsan yine o programda işte fare eti, kedi eti, maymun eti yediklerini de dile getirmiştik. Yani şu anki durum zaten insanlık krizinin acil, akut müdahalenin gerektiğini bize gösteriyor. Ve baktığımızda işte El Faşir burada Doğu ile Batı arasında çok stratejik bir lokasyonda bulunan bir şehir. Ve bugün artık bu şehir RSF'in kontrolünde ve son bir haftada sadece en az 2000 insanın hayatını kaybettiğini, tabii bu kaybettiğinden kastım kendi ecelleriyle ölmedi, katledildi bu insanlar. Bu şekilde bir durum ortaya çıktı. Hocam şimdi El Faşir düşmeden önce ben bölgeye dair analizleri okuduğumda hep El Faşir düşerse Sudan fiili olarak ikiye bölünecekti deniyordu. Şimdi durum öyle mi oldu sizce? Yani şu an bunu söylemek için erken. Çünkü baktığımız zaman işte Sudan, Hartum'dan yönetilen bir ülke ama Hartum'da başkent ve başkentin geçici olarak Port Sudan'a taşınmış olma durumu söz konusuydu. Sudan, yine bir önceki programda demiştik zaten, 2011'de Güney Sudan ve normal işte bugün ele almış olduğumuz ülke olarak Sudan'ın ortaya çıkması söz konusuydu. Şimdi bir orada bölünme yaşandı 2011'de. Bugün bu yaşanan gelişmeyle El Faşir'in düşmesiyle beraber fiili bölünmenin tekrardan gündeme geldiğini, hatta konuşulduğunu görüyoruz. Ancak bu bölünmenin şu an net bir şekilde yaşanacak olduğunu söylemek çok mümkün değil. Çünkü biz sosyal bilimlerdeyiz. Yani elimizde bir turnusol kağıdı yok. Bunu işte şu maddeye temas ettirirsek rengi bu olur, şu olur diye net söyleyemeyiz. Yarın bir gün hangi dış desteğin Sudan yanında olacağını, hangi dış desteğin RSF'e ekstradan destek vereceğini söyleyerek aslında bu gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Ve baktığımızda buradaki bölünme ya da de facto olarak, fiili olarak bu bölünme gerçekleşirse bundan sonraki aşamalarda neler olacağını da ona göre konuşmak gerekiyor. Ama buraya gelmeden önce bundan sonra savaşın nasıl ilerleyeceğini belki konuşmak gerekiyor. İşte orada da karşımıza Kordofan bölgesi çıkıyor. Şu şekilde Kordofan bölgesi karşımıza çıkıyor. Burası da Hartum. Şimdi Hartum'da Mayıs ayı itibariyle, içinde bulunduğumuz yılın Mayıs ayı itibariyle bir özgürleştirme durumu söz konusu oldu. RSF tamamen bu bölgeden geri çekilmek durumunda kaldı, yenilgiye uğratılarak. Yine aynı şekilde Vad Medeni'de, Cezire'de, Sinnar'da, işte şu bölgelerde de tam anlamıyla. Tarım anlamında bayağı verimli topraklar. Tabii Faşaga bölgesi var. Şurada yine
Etiyopya sınırında El Faşaga bölgesi var. Dünyanın en verimli tarım arazilerinden bir tanesi. Hatta Sudan'ı ele alırken Nil'den bağımsız düşünmememiz gerekiyor. Şimdi Nil suları baktığımız zaman işte Mısır'ın, Etiyopya'nın, Sudan'ın ciddi anlamda beslendi. Hatta bunun ötesinde 10-11 ülkenin ciddi anlamda faydalanmış olduğu bir kaynak, su kaynağı. Dolayısıyla burada Sudan'ın sahip olduğu bu özellikle El Faşaga bölgesi bu tarım arazileri kapsamında da çok fazla öne çıkıyor. Adından bahsettiriyor. Hatta bu tarım arazilerinde yine dış aktörlerin de özellikle Körfez'den gelen aktörlerin etkisinin de burayı ele geçirmeye yönelik ilgisinin olduğunu da biliyoruz. Çünkü hani sadece petrolden geçimini sağlayan ülkelerin veya tarımsal arazileri olmayan ülkelerin stratejik açıdan politikalarını belirlerken bu tarz tarım arazilerine, gıda güvenliği açısından tarım arazilerine ve su kaynaklarına yakın bölgelere ihtiyaçlarının olduğunu unutmamamız gerekiyor. Tabii ben tekrardan geri burada Kordofan'a geleceğim. El Faşir'i konuşuyoruz ama Kordofansız konuşmak bu saatten sonra mümkün değil. Zaten iki bölge arasındaki bir geçiş güzergahı gibi, yani daha önceki yayında da bahsetmiştik. Buranın önemine durmuştuk yani. Şöyle ben bir hat çizdim. Bu hat dediğin gibi işte bir tarafta Darfur var, bir tarafta Hartum var. Bir tarafta işte tam arada Kordofan dediğimiz bölge var. Şimdi Kordofan'da özellikle Kuzey Kordofan, özellikle Hartum'a giden yolda çok önemli. Tabii bir de burada Batı Kordofan var. Şimdi Batı Kordofan'da burada Hızlı Destek Kuvvetleri'nin, milislerinin belli noktalarda güçlerinin olduğuna yönelik bilgiler var. Şimdi Kuzey Kordofan da önemli, Batı Kordofan da önemli. Savaşın özellikle El Faşir sonrasındaki süreçte gidişatına baktığımızda benim direkt söylemiş olduğum cümle şuydu. Bundan sonra biz Kordofan'ı izleyeceğiz. Faşir düştüyse ya da Faşir'den geri çekilme söz konusu olduysa Kordofan'a bakmamız gerekecek. Özellikle Kuzey Kordofan'la Batı Kordofan'a. Çünkü Batı Kordofan'daki bu kısım bir de şu noktada El Ubeyd dediğimiz, hani az önce dedim ya, El Faşir önemli bir lojistik nokta. El Ubeyd de aynı şekilde önemli bir lojistik nokta, bir kavşak noktası. Ülkenin doğusuyla batısına, işte kuzeyle güneyine giderken özellikle El Ubeyd'de de birleşen bir yer var. Dolayısıyla El Ubeyd'i ele geçirmeye, tekrardan çalışmaya yönelik RSF'in atakları olacaktır, girişimleri olacaktır. Şu an El Ubeyd SAF kontrolünde, yani ordu kontrolünde. Ve baktığımız zaman burada son günlerde özellikle, hatta dün de yine Sudan ordusunun özellikle Kuzey Kordofan'da, Batı Kordofan'da saldırılar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hava saldırıları değil mi? Hava saldırıları. Yani kritik hava noktalara veya önemli isimlere yönelik saldırılar görmüştüm ben. Doğrudan komutanlara yönelik bazı saldırılar gerçekleştirildi. Hatta bazı komutanların da RSF bağlamında söylüyorum. Ya komutan demek de ne kadar doğru bilmiyorum ama milis güçleri bu kapsamda hani karşımıza çıkıyor. Bu kişilerin de etkisiz hale getirildiğini yayınlayan çeşitli haberlerde oldu. Ve yine baktığımızda işte Batı Kordofan, Kuzey Kordofan'da yoğun çatışmaları bundan sonra beklememiz gerekiyor. Bu bölgelerde yoğun çatışmaların olması aynı zamanda bu Sudan Savaşı'nın geleceğine yönelik de çeşitli emareleri bize gösterecek. Hani diyorsun ya, bir fiili bölünme olur mu? Bunu biz burada göreceğiz. Neden burada göreceğiz dersen, Kuzey Kordofan RSF'in eline geçerse doğrudan Hartum'a ilerleyecekler tekrardan. Ama Hızlı Destek Kuvvetlerinden ziyade Sudan ordusu Kuzey Kordofan'da, Batı Kordofan'da tam anlamıyla bütün hakimiyetini konsolide ederse ve bu konsolidasyon sonrasında tekrardan Darfur'da, özellikle El Faşir kısmında yoğun bir çatışma durumunun beklenmesi söz konusu olabilir. Peki RSF tarafında böyle hazırlıklar var mı? Yani Darfur'da kalmayı kabul ediyorlar mı, yoksa Hartum'a kadar ya da Port Sudan'a kadar gidecekler mi? Yani bir kere Darfur'daki güçlerini konsolidasyon konusunda konsolide etmeye yönelik, pekiştirmeye yönelik bir amaçları var. Burayı iyice zaten kendileri kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de az sonra tabii değineceğiz ama işte burası Mısır, burası Libya, işte burada Çad, yine burada Orta Afrika Cumhuriyeti, yine Güney Sudan dediğimiz kısım, ülke, işte Etiyopya ve şurada Eritre. Şimdi Sudan'ın komşuları. Ama Darfur'a baktığımızda işte Libya, Çad, Orta Afrika ve Güney Sudan'a sınırın olduğunu görüyoruz. 4 tane ülkeye sınır var. Ve bu bölgeden işte farklı ülkelerin Darfur'a yönelik, RSF'e yönelik, Hızlı Destek Kuvvetlerine yönelik çeşitli silah tedariğinde bulunması söz konusu. Hangi ülkeler hocam? Şimdi burada Birleşmiş Milletler'in raporlarına bakmamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in raporlarında iddia edilen ülke Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu yönde hem silah transferlerini gerçekleştirdiği, hem dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı ülkelerinden asker transfer ettiğini, buraya paralı askerleri gönderdiğine yönelik çeşitli dosyalar var, özellikle iddialar var. Kolombiyalılar fark etmiştim, Ukraynalılar da var. Başka Kolombiyalılar
Kolombiyalılar, Ukraynalılar, Sırplar bu noktada en çok öne çıkan ülkelerin paralı askerleri. Doğrudan kendi ordularına bağlı olan askerler değil bunlar. Hatta geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı liderin bir açıklaması oldu. Biz Sudan'ın yanındayız. Sudan'ın istikrarını destekliyoruz ve orada bulunan paralı askerlerin bizim ülkemize herhangi bir ilgisi yoktur diye. Yani biz Sudan'a yönelik böyle bir istikrarsızlaştırıcı girişimde bulunmuyoruz diye bir açıklaması da söz konusu oldu. İşte Ukraynalılar ne yapıyor diyecek olursanız, sahadan gelen bilgiler ve iddialar doğrultusunda RSF'in elinde dronlar var. Dronların kullanılması ya da dronların kullanılmasına yönelik eğitimlerin verilmesi. Tabii bunların da yine Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilmesi söz konusu. O drone operatörlerin konumu Niyala denilen havalimanında mı hocam? Tabii Niyala'ya yönelik burada ciddi bir şekilde hava üssünden silah transferleri yapılıyor. Ya da Çad'da Amcara süssü vardı. Bir ara sanki Çad böyle geri adım atmıştı. Geri adım attılar. Ama hala şu an nasıl? İşte hastane boyutuyla tedavilerin yapılmasına yönelik çeşitli yine burada Sudan'ı istikrarsızlaştırıcı girişimler olduğuna yönelik söylemler üretildi. Şimdi burada baktığımız zaman Niyala'daki havalimanına çevre ülkelerden silah gönderilmesi söz konusu oluyor. Kaldı ki zaten bu sınırlar birbirine yakın. Çad'dan da aynı şekilde böyle bir durum söz konusuydu, iddialar arasındaydı. Tabii burada baktığımız zaman işte insani yardım malzemesi gönderiyoruz adı altında RSF'e silah transferlerinin yapıldığı. Hatta burada üst düzey askerlerin ya da milis güçlerinin işte o yöneticilerin, komutanlarının ailelerinin zaman zaman Çad'da Amcara süssüne giderek farklı ülkelere transfer edildiklerine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Burada tedavi edildiklerine yönelik iddialar ortaya atıldı. Daha sonrasında Çad'da bir geri adım durumu söz konusu olmuştu. Ama baktığımız zaman tabii tekrardan biz asıl konuya gelecek olursak, burada bundan sonraki süreçte Kordofan'da bir yıpratma savaşını görmemiz çok mümkün olacak. Ve bu yıpratma savaşının sonrasında tabii nasıl bir Sudan haritasının ortaya çıkacağını konuşmamız gerekecek. Tabii burada yine hani bir oraya gidiyoruz, bir buraya gidiyoruz ama bu işin altın boyutu var. Altını unutmamamız lazım. Altın aynı zamanda evet de yani burada özellikle şu bölgede veya yine Darfur'un elinde olan şu bölgelerde büyük madenler var. Bunlar RSF'in kontrolünde. Ya bir de doğrudan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin lideri Hamdan Dagalo'nun şirketi var, altın şirketi. Evet, kardeşi de bu noktada oldukça önemli. O altınların doğrudan işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne aktarıldığı söyleniyor. Yani böyle bir iddia var. Hatta yani bilim insanıyız, bilimle konuşuyoruz, verilerle konuşuyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son işte 2023 sonrasındaki altın hacmindeki, rezervlerindeki artışa baktığımız zaman benim bildiğim kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük altın madenleri yok. Bu rezervlere baktığımız zaman aslında bu hızlı altın rezervlerinin nasıl orada var olduğunu anlamak çok zor olmayacaktır. Dolayısıyla yani şöyle oluyor. Aşağı yukarı rakamlar vereceğim. Bir askerin, paralı askerin özellikle Darfur bölgesinde sahip olacağı bir işte AK-47 silah $400 civarındaydı en son piyasa değeri. Böyle bir söylem var. Bir insana da yine aynı şekilde paralı askere de yine Sudan açısından Darfurlu işte Hızlı Destek Kuvvetleri'nin milislerinin de $400'a yakın bir para aldığı, maaş aldığı söylenmekte. Yani $800 ilk sefer için. Daha sonrasındaki aylarda $400'da bunu yapıyorsunuz. Çünkü bir askere her ay bir tane silah verilmiyor. Yani bir kişiyi finanse edeceksiniz bir yıl boyunca. İşte 400 çarpı 12 dediğimizde $4.800. $400'da silah parasını koyun. $5.000 civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Senede $5.000 bir kişiyi finanse ediyorsunuz. 1000 kişi olsa $5 milyon. Şimdi altının güncel piyasa değerine baktığımızda zaten bunu çok böyle yüksek miktarlarla zaten devam ettirmenize gerek olmadığını görüyorsunuz. Şimdi 50 ton altının özellikle geçtiğimiz sene Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildiğini, kaçırıldığını veya çalındığına yönelik yine iddialar var. Bunların hepsini dikkate aldığımızda yani çok büyük rakamlarla iddia edebileceğimiz, ifade edebileceğimiz, milyar dolarlarla ifade edebileceğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri sadece altın için mi Sudan'da bu faaliyetleri yürütüyor yoksa başka motivasyonları da var mı? Ya burada yine iddialar üzerinden baktığımızda sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin adının geçmediğini görüyoruz. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri evet RSF'in Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden aslında bu eylemlerini yaptığı söyleniyor. Ama bir de burada İsrail boyutu var. İsrail'i burada dışarıda tutmamak gerekiyor ve İsrail yine az önce de ifade etmiştim 2011'de Güney Sudan'da bağımsızlık sonrası süreçte bayrağının ilk dalgalanan ülkelerden bir tanesiydi. Güney Sudan'da. Ve bugün işte ikili bir yapıda Sudan'ın olduğunu görüyoruz. İşte Darfur'un ayrılmasına yönelik yine bir
girişimi desteklemiş olduğunu biliyoruz. İsrail'in Gazze'de uygulamış olduğu soykırımın, katliamın, aklımıza gelebilecek bütün insan hakları ihlallerinin, savaş suçlarının işlendiği bir yerde olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde RSF'in de İsrail Gazze'de ne yapıyorsa El Faşir'de de aynılarını yaptığını, sadece El Faşir'de değil aynı zamanda işte Bara'da da burada neler yaptığını unutmamak gerekiyor. Bara'da da katliam işliyorlar. Bara'da da insanları katlediyorlar, öldürüyorlar. Etnisitelerine göre öldürüyorlar. Etnik temizlik yapıyorlar. Baktığımızda Gazze'de de buna benzer şeyler yapılıyor İsrail tarafından. Şimdi bunların her birini bir araya getirdiğimizde aslında yani birbiriyle uyumlu şekilde ilerleyen eylemler görüyoruz. Şimdi İsrail Emirlikler ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlamında ortaya çıkan bir yapı var. Tabii dolayısıyla baktığımızda burada az önce de yine bir atıf yapmış olduğumuz bir durum vardı. Yabancı paralı askerler. Şimdi yabancı paralı askerlerde işte Kolombiyalılar diyoruz, Sırplar diyoruz, Ukraynalılar diyoruz. Sırpları, Ukraynalıları bir kenara bırakalım. Kolombiyalılar söylenen iddialara göre hatta geçtiğimiz saatlerde bir Kolombiyalı paralı askerin röportajı yayınlandı. Burada sistemin nasıl çalışıldığına dair ortaya konulan çeşitli doneler var. İşte Kolombiya'dan kimin nereye gideceğini bilmeden, ne için hangi yere gideceğini bilmeden ayda ortalama 2500-2600 dolara ki Kolombiya'da bu paraya çalışabilmek çok mümkün değil. Bu şekilde insanların Sudan'a getirildi ama Sudan'a doğrudan getirilmedi. İşte Kolombiya'dan kalkan uçak İspanya'ya, Fransa'ya gidiyor öncelikle. Oradan daha sonrasında Etiyopya'ya geliyor. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Burada çeşitli eğitimleri alacaksa oradan tekrardan Etiyopya'ya, Çad'a, Libya'ya ve tabi burada şu an gözükmüyor haritada Somaliland'ın hemen doğusunda yer alan, Somali'ye ait olan ve Puntland eyaletine bağlı bulunan Bosasso'ya geliyorlar. Şimdi Bosasso'dan da tekrardan işte Libya'ya, Çad'a gönderilerek bu kişiler yine Kuzey Darfur üzerinden RSF bölgelerine ve RSF birliklerine katılıyorlar. Bosaso Havalimanı'na işte Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İsrail radarının yerleştirildiğini duymuştum. Evet, geçen Nisan ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir şey çok net bir şekilde aslında ortada. Tabii bunun sebebinin Yemen'deki Husiler olduğuna yönelik söylemler var. Tabii ki ilk başta bunu kabul etmediler ama bugün zaten her şey apaçık ortada. Uydu görüntülerinden ortada. Açık istihbarat kaynaklarında buna ait ciddi anlamda fotoğraflar da bulunuyor. Yani yok demekle orada görünenin aslında saklanabileceği çok mümkün değil. Peki tüm bu aktörlerin dışında Türkiye sahada mı? Ne yapıyor? Kimi destekliyor? Türkiye'nin bu sürecin başından beri söylemiş olduğu şey şu. Biz Sudan'da herhangi bir şekilde kardeş kanı akmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bugün işte baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaten son günlerde özellikle yapmış olduğu açıklamalarda aynı vurgunun yapıldığını söylüyor. Kendisinin işte Sudan'da bu savaşın bir an önce durmasına yönelik, El Faşir'de işlenen katliamların bir an önce durması gerektiğini, yine burada yapılan zulümlerin bir an önce durulması gerektiğini, işte Birleşmiş Milletler'in zaten bu noktada ne kadar yetersiz kaldığını ve küresel sistemin dönüşümünde Birleşmiş Milletler'in bir revizyona tabi tutulması gerektiğine yönelik söylemler hala devam ediyor. Yani küresel adalet duygusu zaten Gazze'de kendisini gösterdi. Ve Gazze'nin gölgesinde kalan bir savaştan bahsediyoruz bugün Sudan'da. Yani bu en az Gazze kadar önemli bir kriz. Gazze'den hiçbir farkı yok. Gazze'de de insanlar katledildi, burada da insanlar katlediliyor ve binlerce, yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Türkiye'nin pozisyonu bu noktada her zaman olduğu gibi önce insan şiarıyla hareket etmek, insandan yana, halktan yana tavırlar sergilemek ve meşru hükümetlerle Türkiye'nin her zaman iş yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye'nin duruşu Sudan halkından yana. Sudan'da bir an önce bu savaşın bitmesi, istikrara kavuşması ve barışın ortaya çıkmasına yönelik elinden gelebilecek bütün tecrübelerini de Sudan'a aktarmaya yönelik bulunuyor diyebilirim Salih. Hocam katkılarınız için teşekkür ederim. Rica ederim.